Herkese merhaba, bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir hafta dilerim. Şimdi haftanın ilk günü bir kurlara ve paritelere de bakalım istiyorum. Cuma günü dolar endeksinde Fed'in sözlü yönlendirmesi sonucunda çok sert satışlar gördük. Aynı şekilde euro dolar ve sterlin dolarda da sert bir yükseliş geldi. Fakat bu gelen müdahalenin son derece sınırlar içerisinde zayıf bir etkisinin olduğunu söyleyebiliyoruz. Dolar endeksinden baktığımız zaman takip ettiğimiz 111.76, 111.57 destek bölgesinin kırılmadığını görüyoruz. Aynı zamanda bakın şurada Ağustos ayından gelen yükseliş trendinin de daha henüz bozulmadığını görüyoruz. Dolayısıyla şu yatay banttaki hareketi takip etmeye devam edeceğiz. Burada aşağıda 111.57 kırılsa dahi daha henüz düşüşlerden bahsedemeyiz. Düşüşlerden bahsedebilmemiz için bakın şu son dibin altında kapanışlar görmemiz lazım. Bu da 110.26, 109.87 desteğinin kırılması gerektiğini bize gösteriyor. 109.87 altında kapanışlar görmediğimiz sürece dolar endeksinde yükselişlerin durulduğu ve yatay bir piyasada, yatay bir bantta hareket ettiğimizi söyleyebileceğiz. Dolayısıyla buradan yola çıkarak euro dolar paritesine bakacak olursak burada da gene önemli bir destek bölgemizden 0.97.31, 0.97'den destek bulup bir yükseliş başlattık. Şu üçgen formasyonunun direnç bölgesini şu an için kırmış gözüküyor. Ancak bakın bir önceki tepenin üstünde artık kalıcı olması lazım. Bu da 0.9875 seviyesi. 0.9875 üstünde kalıcı olduğu takdirde tekrar bir seviyesine doğru hareketlerin devamını bekleriz. Bunun da ECB'nin bu hafta faiz kararı ile birlikte daha net bir görünüm ortaya koyacağını düşünüyorum euro doların. Ancak burada 75 bas puanlık bir artış bekleniyor. Bu faiz artışından ziyade gelecek açıklamalar çok önemli olacak. Çünkü artık tamamıyla sözlü yönlendirmeye dönmüş durumda merkez bankaları. Dolayısıyla burada faiz kararından ziyade sözlü açıklamaları yakından takip etmemiz gerekecek. Buradan hızlıca sterlin dolara geçelim. Sterlin dolarda da bakın şu yatay bandı takip ediyorduk. Tam bunun altında 1.11.30'un altında hareketler başladığında gene açıklamalar geldi ve bu yükseliş sürecini takip ettik. Burada da gene bu yükselişler 1.15.12, 1.14 direnciyle karşılaştı ve buradan tekrar bir satış gördük. Açıkçası gene şu yatay bandı korumaya devam ediyoruz. Dolayısıyla evet Cuma günü beklenmedik bir hareket, sert bir hareket geldi. Fakat bunun devamını göremiyoruz ve tamamıyla tepkiler yatay band sınırları içerisinde devam ediyor. Sterlin dolarda da yukarıda 1.15.12 kırılmadığı sürece yükselişlerden bahsedemiyoruz. Aşağıda da 1.0865 desteği kırılmadığı sürece düşüşlerden bahsedemediğimiz bir süreci yaşıyoruz. Şimdi buradan hızlıca bir kurlara geçelim. Dolar Türk lirasında söyleyecek çok bir şey yok. Çok fazla grafiğe bile bakmaya gerek yok. Çünkü tamamıyla Merkez Bankası ve kamu bankalarının müdahalesiyle yatayda bir baskılama süreci takip ediyoruz. Paritelerdeki dalgalanmadan dolayı Euro Türk lirasında seviyeler belirleyebiliyoruz. Euro Türk lirası için yukarıda 18.63, 18.47 direnç bölgemiz. Aşağıdaki destek bölgemiz ise 17.95, 17.82. Bu destek direnç bölgeleri ECB'nin faiz kararı ile birlikte Euro dolardaki olası hareketler sonucunda kırılımlarını takip edeceğimizi düşünüyorum. Buradan hızlıca sterlin Türk lirasına geçelim. Gene paritelerin hareketinden dolayı burada da yukarıda 21.42, 21.23 direnç bölgemiz var. Aşağıda ise 20.44, 20.28 destek bölgesini takip ediyoruz. Yine burada sterlin dolardaki hareketlere göre şekillenecek bir süreci takip edeceğiz. Destek bölgelerimiz mi, direnç bölgelerimiz mi kırılıyor? Bu yatay bandın kırılım yönüne göre hareketler hızlanacaktır. Evet kurlar ve paritelerden bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.